Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Vampir Günlükleri dizi ve kitap serileri arasındaki farklılıkları incelediğimiz videonun ikinci ayağındayız. Ki bu aynı zamanda son ayağı ve bir önceki videoya kıyasla biraz daha kısa olacak. İlk videomuzda karakterlerin farklılıklarından bahsetmiştik. Bu videomuzda ise setting yani kurgunun farklılıklarını ele alacağız. Biraz daha kısa olmasının sebebi aslında kitap ile dizi arasında neredeyse alaka yok desek yeri. O yüzden belli başlı basic noktalara değineceğiz. Eğer akşam yaşa kazıklarınızı hazırladıysanız hadi gelin başlayalım. İlk farklılığımız kasabamız. Mystic Falls ve Fields Church. Evet, kitap ile dizi arasında isimler farklı. Baktığımızda dizinin geçtiği o ikonik Mystic Falls kasabasının adı kitapta aslında Fields Church. Yapımcılar telif veya yaratıcılık nedeniyle ismi değiştirmişler ama tam nedenini biz de bilmiyoruz ya da belki daha cool durduğu için Mystic Falls tercih edilmiş. Bir diğer farklılığımız ise güçler ve doğaüstü kurallar. Kitabımız biraz daha fantastik. Sadece vampirler ve cadılar, kurt adamlar vesaire yok. Mesela The Old Ones adı verilen tanrısal varlıklar, çok daha güçlü vampirlerimiz var. Gerçi bunları dizide de gördük daha sonrasında. Sardis olsun vesaire. Ama biraz daha fazla, biraz daha güçlü olarak görüyoruz kitapta bu varlıkları. Onun dışında meleklerimiz var. Kitsune dediğimiz Japon mitolojisinden gelen tilki ruhları var. Ve hatta boyut değiştirme gibi konular var. Gerçi dizide boyut değiştirmeye de girdiler sonradan bir açıdan Bonnie'nin hikayesinde ama o kısımlar bence çok aktif değil arkadaşlar. Kesin önünde ben seriyi bıraktım, dürüst olacağım. Yine kitaplarda Elena bir noktadan sonra ölüyor, yani dizideki gibi ve bir koruyucu bir varlık, meleğimsi bir karakter olarak geri dönüyor. Kanatları falan var, özel ışık güçleri var, yanlış hatırlamıyorsam tabii 10 küsur yıl geçti okumamın üstünden, hatta daha bile uzun. Dizide de gene Elena ölüyor ama hani geri dönüş de var finalde diyebiliyorum ama biraz daha sanki lame geçilmiş, hani izlemediğim için gene nokta olarak yorumda bulunamayacağım. Gelelim dizinin ana omurgası olan aşk üçgenine. Dizide bildiğiniz gibi en sonunda Delena ile bitiyoruz. Yani Damon ve Elena'nın ilişkisiyle. Sonumuz bu şekilde oluyor. En azından Elena açısından. Kitaplarda ise L.J. Smith'in orijinal planı ve kitapların genel gidişat hep Helena üzerinde. Yani Stephen ve Elena çifti üzerinden akıyor aslında. Hani Damon'la arasında hani böyle bir Stephen'la olduğu gibi epik bir ilişki hiçbir zaman olmuyor. Hatta çift oluyorlar mıydı onu bile hatırlamıyorum, dürüst olacağım. Ama yazarımız bir noktadan sonra seriden ayrılmak zorunda kalıyor ve hayalet yazarlar devam ettiriyor. Ve kitap serisinde işler biraz karışıyor dürüst olmak gerekirse. Anlayacağınız dizi kitaplardan sadece temel karakterleri ve hatta onları da sadece neredeyse isimlerini ve ana aşk üçgenini alıyor. Hani ve üzerine bambaşka bir evren inşa ediyor. Hani kitaba sadık neredeyse hiç kalmıyor. Peki sizce hangisi daha iyi? Elena'nın melek güçlerine sahip olduğu kitaplar mı? Yoksa daha karanlık ve sürükleyici olan diziler mi? Yorumlarda buluşalım. Ve bir de eğer hoşunuza gittiyse bu seriye devam etmek istiyorum. Alternatif olarak aklımdaki kitaplar Game of Thrones evreni ve Aşk-ı Memnu. Evet, benim ilgi alanlarımın alakasızlığı. Kısacası bu ikisinden devam etmeyi planlıyorum. Önce hangisi olur onu bilmiyorum. Siz yorumlarda belirtirseniz ona göre öncelik verebiliriz. Görüşmek üzere.